Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'ın emri ilahisi hasıl oldu ve makamı Mahmud yaratıldı. Arşta bir göz gibi bir aralıktan Allah-u Zülcelal'in nurunun giriş yaptığı bir alan var. Bu alan bir önceki derste ifade ettiğimiz gibi ehli imanın dualarının ulaşıp da levh-i mahfuzda olmayanı olduran Cenab-ı Hakk'ın emrine takdir edilmiş, emrine imkan tanımış olan bir alandır. Bu alan İsra suresinde 79. ayeti kerimede beyan edildiği üzere makam-ı Mahmud'un yaratılışına izah eder. Allahu Zülcelal asa en yeb'aseke rabbuke makamen mahmuda. Umulur ki Rabbin seni makam-ı Mahmud'a göndere buyurmakta ve ona makam-ı Mahmud'u müjdelemektedir. O müjde ki ve minel leyli fetehacced bihi nafileten lek ve geceleyin kalk sana mahsus nafile olarak teheccüdü kıl buyurmaktadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin teheccüde yapmış olduğu dualarda ümmetinden gelecek olanları da dahil ederek onların günahlarına af ve mağfiret dilemesi en bilinendir. Ve hakikat 78. ayet-i kerimede Allah-u Zülcelal inne Kur'anel fecri kâne meşhûrâ buyuruyor. Çünkü sabah Kur'an'ın okunuşuna şahittir. Gecenin ve gündüzün yaratılışından evvel makam-ı Mahmud'un varlığı, alemlere rahmet Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın insan yaratılıncaya kadar bütün alemler tarafından bilinen ana makamıdır. Oraya ulaşacak olanı herkes merak etmekte, kim oraya nasipdar olacak diye beklemektedir. Makam-ı Mahmud önce Ya Vasiya ismi şerifinin nuruyla halk edilmiştir. Yani Allah-u Zülcelal Ya Vasi ismi şerifiyle tecelli ederek arştaki bu göze nida eylemiş ve bu tecellisiyle orada bu makam yaratılmıştır. Bu yaratılış hemen arkasından Ya Şafiya ismi şerifiyle bir tecelli olunmuş. Böylelikle Allah-u Zülcelal bildiğiniz üzere makam-ı Mahmud'un işaretlerinden biri olarak مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Müminler için onda şifa ve rahmet vardır buyuruyor. Rahmet-i ilahiyenin genişliği Yavasi ismi şerifi ve şifanın hakikati insan ömründe tecelli-i ilahiyle ölçülmüştür. Bu ölçü ve intizam her ezanda tekrardan ve tekrardan okunmaktadır. Biliyorsunuz ki ne zaman ezan-ı Muhammedi okunsa her ezanın başı ve sonunun yaratılış ve kıyamete yer vermesi karşılığında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından tarif edilmiş duayı okuyoruz. İmam-ı Taberi Hazretleri makam-ı Mahmud için bir şefaat makamı olduğunu beyan ediyor. İmam Maturidi ise bütün günahkarlara ve bütün ümmetler için şefaat-i ilahidir buyuruyor. Ezan-ı Muhammedi ardından yapılan dua ise en başta bütün yaratılışın başında Cebrail aleyhisselama aittir. Her 1000 yılda bir arşın bir noktasına gelir, İsrafil aleyhisselamın meleklerinden biri kör olanı nida eder ve nida edince yere inip arza inerdi. Bu noktada arşın bir yerine gelen Cebrail aleyhisselam her 1000 yılda bir değişen ve gittikçe beyazlayan, yeşilden beyaza çalan o yerde dua ederdi. O duasını yıllar sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında ezan-ı Muhammedi'nin rüyalarda görülme anında bir kez daha anlatıyor olacağız. Ancak Cebrail aleyhisselamın o duası bütün melaikenin makam-ı Mahmud'a Allah Resulü'nün eriştirilmesi için duasıyla başlamış olan mümkünattı. Biliyorsunuz o duayı tekrar edersek eğer makam-ı Mahmud'un varlığını biraz daha iyi anlayacağız. Ey mükemmel davetin ve sürekli duanın Rabbi olan Allah'ım diye başlıyordu dua. Yani süreklilik o dua ile beraber arş-ı alayı inletecek nidalar diye İslam tefekküründe beyan edilen o usul
bu duanın içinden gelmekteydi. Böylelikle ehli İslam'ın yapacağı her dua Allah Resulü'nün anılmasıyla beraber şehadeti ilahi ve şehadeti Muhammedi ile o makam-ı Mahmud'da ihtiyaç olunan şefaat talebinin ve rahmet talebinin beyanatıydı. Dua şöyle devam ediyor. Muhammed'e aleyhissalatü vesselam kendisini sana yaklaştıran bir vesile ve herkesin mertebesini aşan bir üstünlük lütfet. Öyleyse bu mertebeden kastedilen şey asla ve katiyetle bu aleme sığmıyor. Öyleyse bu alemin dışında. Öyleyse bu makam-ı Mahmud dediğimiz şey arşın denizinin üzerinde, arşın gölgesinde ve arş ile Cenab-ı Hakk'ın arasındaki o ince göz mesafesinde. Allah-u Zülcelal'e edilen bu duanın sonu ise şöyle bitiyor. Ona vaat ettiğin makam-ı Mahmud'u ulaştır. Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam için bu duayı bizim yapabilir olmamız Allah-u Zülcelal'in bizlere bir rahmet ilahisidir. Ve bütün duaların Allah-u Zülcelal'in katında muteber oluşunun bir delilidir. Elbette ki bu makam-ı Mahmud meselesi sadece bizim dinimizde değil, diğer bizden önce gelmiş bütün dinlerde de vardır. Hatta bunlardan izlerinden birini de Hristiyanlıkta görmekteyiz. Hristiyanlar biliyorsunuz ki Hz. İsa'nın son peygamber olduğunu düşünüyorlar ve Muharref İncil'de de bu krallık yeniden kurulduğunda insanlar cennete gitmek üzerine toparlandıklarında Tanrı'nın yanında haşa onun oğlunun bir makamda oturacağını beyan ediyorlar. Bu makamın üstünlüğü ve niteliği hakkında Hz. İsa Efendimizin verdiği beyanatların muharref bir usulle değiştirilmesi, ona çok fazla bir yücelik atfedilerek onu oğul isnadıyla tekfir noktasına gidilmesi, bu noktada makam-ı Mahmud'un diğer dinlerde de işaretleri olduğunu bizlere göstermektedir. Ancak bu incelik bizlere takdir ve taksim arasındaki ince çizgi hakkında da bilgi verir. Allah-u Zülcelal'in levh-i mahfuzda takdim ettiği her şey Allah Resulü'nün dualarıyla taksim edilmiştir. Bu taksimat-ı ilahi Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın makam-ı Mahmud'dan aldığı güç ve büyük bir hakikattir. Bu hakikat elbette birazdan ve bir sonraki derste anlatacağımız üzere Sidretül Münteha'nın yaratılışına işaret ediyor olacaktı. Allah-u Zülcelal'in sevgilisiyle buluşacağı alanın mevcudiyeti makam-ı Mahmud'un bir özü niteliğinde olmalıydı. Makam-ı Mahmud bütün alemlerde, bütün peygamberlerin Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a anabilmesinin işaretiydi. Biliyorsunuz ki Hz. Adem Efendimiz ki cennetten çıkış noktasını anlatırken ifade edeceğiz. Cennetin büyük kapısında Allah Resulü'nün adını görmüştü. Tabii ki oraya kadar daha gördüğü çok şey vardı. Çünkü makam-ı Mahmud'dan o da haberdardı. Bütün alemlerin haberdar olduğu makam-ı Mahmud, kalu bela aşamasına geldiğimizde göreceğimiz üzere ruhların tecelliyatının başlamış olduğu bir başka noktaydı. Dolayısıyla makam-ı Mahmud, Sidretül Münteha ağacının bir noktadan onun yaratılışına vesile olmuş ve bütün alemlerde Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselama Cenab-ı Hakk'ın müjdelediyse ona ikram ettiği bazı hakikatleri bir yere kadar sakladığının da sırlı bir ifadesini taşımaktaydı. Allah-u Zülcelal'in yaratmış olduğu bu makam-ı Mahmud, bütün insanlık ve alemin tabiri caizse müjde-i rahmaniden aldığı bir şifa niteliğiydi. Zira yaratılacak her şeyin üzerindeki mükellefiyet kendisine takdir edilmiş rahmet karşısında eksik ve nakıs olacak. Buna rağmen Allah-u Zülcelal'in rahmeti ise bu makam-ı Mahmud'un özünden doğan bir hakikat ve hikmetle bütün ümmete nail edilmişti. Bizler de o nail olana gark olmayı niyaz ederiz. Kalın sağlıcakla.